Yeni bir ülkeden, yeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Çok sıcak bir hava var. Çevrenizde eşinizin, dostunuzun arasında şöyle insanlar vardır. Yaz insanı. Böyle hep sıcak olsun isterler. 12 mevsim sıcağı yaşamak isterler. Yazı yaşamak isterler. Bu sene 2025'te onların hayallerini gerçekleştiriyorum. Daha hiç soğuk kış görmedim. Güneydoğu Asya seyahati yapmıştım. Farklı yerlere gitmiştik. Yazın bambaşka yerleri görmüştüm. Çöl coğrafyasına gitmiştim. Sonra tekrardan Bangladeş'le birlikte bu Asya tarafına döndüm. Sonra Singapur'u izledik. Şu anda Endonezya'dayım arkadaşlar. Hello. Allah ola bir şey dedi. Endonezya'dayım arkadaşlar. Yine Güneydoğu Asya'dayız. Yine sıcaktayız. İnanılmaz bir hava var. Yani çok sıcak, basık, nem hepsi birleşiyor. Birazcık böyle enerjinizi sömürüyor gibi ama ve lakin sabah güzel bir kahvaltı yaptım. Kendimi sokaklara attım. Bu videoda hep birlikte Endonezya'nın başkenti Jakarta'yı göreceğiz. Yeni bir ülkede aralamış olduk hep birlikte bu videoyla birlikte. Umarım keyif aldığınız ve ilgiyle izlediğiniz bir video olur. Hazır videonun başındayken de videoyu beğenirseniz, bir yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Jakarta seyahatimiz başlıyor dostlar. Buranın yerel lezzetlerinden. What is the name of this food? Kama. Kama. Nasi gandul. Ha, şurada yazıyormuş. Nasi gandul. Şöyle bir yemek yapıyor arkadaşımız. Şöyle göstereyim. Pirinci de koydu. Üzerine et koydu. Bunun suyundan da ekledi. Yumurta da ekledi. Güzel, değişik bir yemek yapıyor arkadaşlar. Bakın burada da fotoğrafı var. İsmi de orada yazıyor. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teşekkür ederim demek arkadaşlar. Buranın insanları, ben birkaç gündür buradayım, gayet sıcakkanlı, güler yüzlüler. Böyle birazcık çıktım, sokaklarda dolaştım video çekmeden önce. Buraya gelecekler için ülkeye girişten de bahsetmek istiyorum videonun başında. Sanırım önceden buraya girişte 30 küsür dolar bir para ödüyormuşuz ama o 4-5 ay önce kalkmış. Şu an herhangi bir ücret ödememize gerek yok. Endonezya'ya geldiğinizde, havalimanına ulaştığınızda yapmanız gereken ilk şey ücretsiz bir şekilde internete bağlanmak. Sonrasında her yerde QR kodu göreceksiniz havalimanında. O QR kodu telefonunuza okutun ve bir form çıkacak karşınıza. O formu doldurun arkadaşlar. Ülkeye giriş formu. Daha sonrasında polis kontrolüne gidiyorsunuz. Polis prosedür olarak birkaç tane soru sordu. Hangi sebeple geldin? Kaç gün kalacaksın? Hangi otelde kalacaksın? Bunlara ek olarak Türkiye'ye dönüş biletin var mı dedi. Ben Endonezya'dan sonra farklı bir ülkeye geçeceğim. O ülkeye gidiş bileti için bir rezervasyon yapmıştım. Bileti satın almamıştım. Onu gösterdim. Kabul etti ve ülkeye girdim arkadaşlar. Pasaportunuza şöyle bir ufak kağıt yapıştırıyor. Ülkeye giriyorsunuz. Yani o mühür yerine geçiyor o kağıt. Ülkeye girmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ara sokak gördüm de buraya bir dalalım bakalım ne var. Büyük ihtimalle şu büfeler komple yemek satıyor. Yani ülkeye giriş çok basit arkadaşlar. Prosedür olarak birkaç bir şey soruyorlar sadece. Ülkeye girdikten sonra havalimanında birazcık para bozdurdum. Burada Grab uygulaması var. Sene başında hatırlıyorsanız Tayland'ı gezerken de Grab uygulamasını kullanmıştık. Bir taksi uygulaması. Grab'den hemen bir taksi çağırdım kendime. Aşağı yukarı 40-45 dakikalık bir yolculuk yaptım otelime kadar. Ne kadar para ödedim? 7,5 Amerikan doları. Direkt dolar hesabı söyleyeyim sizlere. Paraları da tanıtacağım. 7,5 Amerikan doları para ödedim. Yani bayağı bir uzun yolculuk yaptım. Toplu taşıma da gözüküyordu, tren de gözüküyordu ama trenle yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk yapmam gerekiyordu. Arabayla çok daha hızlı gittim ve 7,5 dolar gibi bir ücret ödedim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ve ucuz bir şekilde aslında merkeze ulaşmış oldum. Bayağı güler yüzler ha. Herkes, yani kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin herkes gülüyor. Yüzünüze gülüyor, selam veriyor. İlk intibam çok iyi. İlk intibam insanlar açısından bayağı iyi arkadaşlar. Ama şehir biraz gezip gördükçe siz de fark edeceksiniz. Böyle yıpranmış ve kirli gözüküyor açıkçası. İşçi abilerimiz, kardeşlerimiz öğle yemeğini yiyorlar. Mola vermişler, öğle yemeğini yiyorlar. Ya ne yapıyorsun sen? İyi misin? Yol ortasında ekmek bekliyor o da. Dinlenmedeler, moladalar şu an. Şu arka tarafta çalışma var, ne çalışması bilmiyorum. Moladalar şu an. Hello, how are you? How are you? Afiyet olsun. Thank you, thank you. Terima kasih, thank you. Sofrasına davet ediyor ya, sağ olsun. Hello, how are you? Hello, how are you?
sofrasına davet ediyorlar. Çok sıcakkanlı buranın insanları. Umarım birileriyle de böyle kamera önünde konuşma şansımız olur. İngilizce bilme oranı bayağı düşük bu arada ya. Yani Jakarta turistik bir yer değil. Biliyorsunuz Endonezya'ya gelenler hep Bali'ye gidiyorlar. Bali bayağı popüler bir nokta. Jakarta'ya da mutlaka turist geliyor ama buradaki insanların pek İngilizce konuştuğunda yani tek tük kelime konuşuyorlar, öyle söyleyeyim. Ha, şey var orada ha, ufak böyle panayır alanı gibi bir şey kurmuşlar. Pazar gibi bir şey var. Aynen. Bangladeş seyahatimden beri serileri takip edenler Uğur'la birlikte gezdiğimi hatırlıyorlardır arkadaşlar. Sevgili Uğur Kola kardeşim. Merhaba. Kanka ne yapıyorsun? Sıcak İyi hava. kardeşim, evet sıcak. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Endonezya'dayız, başkent Jakarta'dayız. Keşfetmeye çalışıyoruz. İlk defa geldik. Sen de ilk defa geldin Jakarta'ya. Uğur da videolar çekiyor arkadaşlar. Zaten tanıyanlarınız vardır. YouTube kanalını ben aşağı bırakıyorum. Abone olun. Videolara yorum atın, beğeni atın, destek olun arkadaşlar. Videoları sonuna kadar da izleyin. Reklamlarla birlikte izleyin hatta. Uğur'un da kanalını aşağı bırakıyorum. Abone olup takip edersiniz. Bayağı bir kalabalık var bugün. Öğrenci grubunun arasında kaldık şu an. Ulusal şeye gidiyoruz, anıta gidiyoruz da askerler de var. Garip bir şekilde bayağı bir askeri araç var burada. Ona şaşırdık. Dün de vardı. Dün kapalıydı burası. Evet, yani bir organizasyona hazırlık gibi. Bırak askeri aracı, bir kışlayı buraya yığmışlar gibi. Bayağı Karşıya yığmışlar. baksana. Evet. Hemen sağ tarafımızda bayağı bir asker grubu var. Kalabalık ve askeri araçlar da var aynı zamanda. Her pazartesi kapalıymış bu arada burası. Onu da öğrenmiş olduk. Çocuklar çok seviyor ya kamerayı. Öğle yemeği yiyorlar askerler. Baksanıza bayağı bir kalabalık ya. Kesin bir şey olacak, ona hazırlık yapıyorlar. O yüzden böyle bir kalabalık var. Öğrenci grubu da gelmiş buraya. Evet. Bayağı bir her yerde var. Sağ tarafta da var. Komutan izin verdi. Fotoğraf çekiliyorlar çocuklarla. Sağ tarafta silahları belli bir şekilde koymuşlar arkadaşlar. Bunlar Fotoğraf çekiliyorlar. Evet, bunlar. Yemin töreni falan mı var acaba ya? Herhalde öyle bir şey Hello, var. how are you? I'm good. How are you? Photo, okay. Yeah. Good morning. Good morning. Mr. Good morning. Mr. Çocuklar çok tatlı, çok sevimli ya. Hello, how are you? My name is Burak. What is your name? Çok sevimliler ya. Çok sevimliler. Dünden beri bizi kim görse fotoğraf çekiliyoruz var ya. I'm from Türkiye. Türkiye. Aman dikkat et. Vietnam. Ne yapıyorsun? İyi misin? How are you? Good? Good. Mr. foto dulu. Fotograaf. Okay, foto. Oke, keep smile. Thank you. Gel çekelim kardeşim gel. İki yap diyor. Evet. Thank you, Gel. Thank you. Thank you. Foto ini ada nggak boleh nggak? Sol tarafta bayağı bir tank var arkadaşlar. Bayağı bir askeri araç getirmişler buraya. Kalabalık bir asker grubu da var. Ne olduğunu öğrendik. Yemin töreni varmış. Bu askerlerin yemin töreni varmış. O yüzden bu alanda, bu özel alanda yemin edecekler. Değişik bir anı yakalamış bulunduk hep beraber. Değişik bir anı yakaladık. Çocuklar da izlemeye gelmiş bu yemin törenine. Okul gezi düzenlemiş buraya. Hepsinin de yaşı küçük ha. Şu an böyle dikkatli bakınca daha net fark ediyorsunuz ama şunu da söylemem gerekiyor. Endonezyalılar bayağı genç gözüküyor. Öğretmenleriyle birazcık sohbet ettik çocukların. Yaşımı sordu. 32 yaşındayım dedim. Aa dedi, şaşırdı. İşte hani iltifat etti, sağ olsun genç görünüyorsun falan diye. Dedim siz kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım ben dedi.
dedim. Siz daha da genç gözüküyorsunuz yani. Bayağı genç gözüküyorlar arkadaşlar. Artık mutluluktan mı, Asya'nın getirdiği bu, nasıl diyeyim? Yani burada da ciddi bir zor hayat var arkadaşlar. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi zor hayat var. Yoksul hayatlar var. İnsanlar yaşam mücadelesine giriyor ama Asya'yı gezdiğiniz zaman genel bir mentalite olarak insanların yüzü gülüyor, mutlu, keyifli, anın tadını çıkarabiliyor. Belki onun getirdiği bir etkiden dolayı bir gençlik de olabilir şimdi. Düşünmüyor değil insan bunu. Yedikleri içtikleri şey de olabilir bu arada. Hani bizim hastalığımıza çok uymuyor aslında Asya mutfağı. Ama ve lakin deniz ürünü güzel tüketiyorlar. Yani belki de daha sağlıklı besleniyorlar. Daha organik besleniyorlar. Onun da etkisi vardır kuvvetli muhtemel. Hayat bakışı, stres faktörü vesaire derken velhasıl kelam belki bundan da genç gözüküyor olabilirler. İyi yaş abi. Tankın içinde galiba kendisi. Fotoğraf video çekmeye izin veriyorlar. Sordum. Çekebilirsin dedi. Şöyle sizlere tankları göstereyim. Endonezyalı turistler de var. Yerli turistler. Birkaç tane yabancı turist de gördüm. Burayı ziyaret ederken bu ana da şahitlik ediyorlar. Şöyle sizlere tankları da göstermiş olayım. Çevremizde gökdelenler var. Şöyle kamerayı çevirdikçe farklı gökdelenleri de görebiliyoruz. Ağaçlarla dolu, yani palmiye ve farklı ağaç türleriyle dolu burası. Çok büyük bir alan ama Endonezyalılar için oldukça önemli bir alandayız şu an. Ulusal anıtın hemen önündeyiz arkadaşlar. Sanırım 6 müze, girenleri gördüm. Bir müze olsa gerek orası. Endonezya'nın bağımsızlığını simgeliyor bu anıt. Endonezya çok ilginç bir ülke arkadaşlar. Yani burası hakkında birazcık araştırma yaptığımda çok farklı bilgiler okudum. Mesela dünyanın en büyük adalar ülkesi. 17.000'den fazla ada varmış Endonezya'da ve bunların 6.000'inde yaşam varmış. Yani insanlar hayatlarını sürdürüyorlar. Yani 17.000'den fazla adaya sahip bir ülkedeyiz şu an ve dünyanın en kalabalık 4. ülkesi aynı zamanda. Aşağı yukarı 285 milyon bir nüfusu var. Şu an bulunduğumuz Jakarta'da başkent, dünyanın en büyük ikinci metropolü. Birinci metropol Tokyo'ydu. Orayı gezdik bu sene, hatırlıyorsunuz. İkincisi de Jakarta. 30 milyonu aşkın bir nüfusu varmış metropol alanının. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya. Nüfusun çok büyük bir kısmı Müslüman arkadaşlar. Bunun yanı sıra Hindular var, Budistler var, farklı inançlara sahip Hristiyanlar var, farklı inançlara sahip inançsızlar da var. Cümleyi bir türlü toparlayamadım. Farklı inançlara sahip insanlar da var. Aklıma geldikçe araya sokuşturdum inançları. Neden o da? Bangladeş'te gezerken bir videoda böyle aklıma gelmemişti. Hindu dedim, Budist diyemedim ya da Budist dedim, Hindu diyemedim. Tam tersiydi sanırım. Bilmiyorum. Kalabalık bir ülkedeyiz ama gördüğünüz üzere insanlar sıcakkanlılar, güler yüzlüler ve turistlerle fotoğraf çekiliyorlar. Yani hani böyle geliyor, size fotoğraf çekiliyor, sizle konuşuyor ama İngilizce bilme oranı tabii ki birazcık düşük. Şimdi 285 milyon civarı bir nüfus var. Endonezya ülkenin ismi ama çok farklı etnik kökenler var burada arkadaşlar. 300'den fazla sanırım etnik köken var. Burada yerli gruplar var ve kendi kültürleri, dilleri yaşıyor. 700'den fazla da yerel dil konuşuluyor burada. Yani oldukça multikültürel topluluktan bahsediyoruz. Zaten bir sloganları var. Farklılıklarımızla birlikte iyiyiz gibi, böyle güzeliz gibi bir sloganları var. Birlikte yaşamayı öğrenmişler arkadaşlar. Turistik bir yer aynı zamanda burası ya, ama Jakarta pek turistik diyemeyeceğim açıkçası. Herkes bildiğiniz üzere Endonezya deyince Bali'ye kaçıyor, Bali'ye gidiyor. Bu seyahatimde ben Bali'ye gitmeyeceğim. Oraya ayrı bir zamanda gitmek istiyorum. Zaten kimle konuşsam abi tek gitme Bali'ye, bir sevgilin varsa sevgilinle git diyorlar. O da bizde yok. O yüzden birazcık erteleyeceğiz Bali seyahatini. Jakarta'da gezerken belli başlı noktalarda bu tarz böyle uyarı pankartları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bizi uyarıyor, motorculara dikkat edin diyor. İşte telefonunuzu, çantanızı vesaire çalabilirler uyarısı. Genelde bir kişi motoru kullanır, arkadaki kişi de soygunu yapar. Siz telefon kullanırken hop elinizden alıp basar giderler ya da işte durur, size silah doğrultur, çantanızı, eşyanızı çalar, basıp giderler arkadaşlar. Burası çok trafik olan bir şehir. O yüzden motorlu sayısı da bir hayli fazla. İnsanlar hani bir yerden bir yere rahat ulaşmak için motor kullanıyorlar. Ama gördüğünüz üzere motoru sadece ulaşım aracı olarak kullanmayan kişiler de oluyor. Bu aşağıdan değişik bir koku geliyor. Bayağı bir çöp var. Kokunun sebebi de o arkadaşlar. Baksanıza. Şu tarafa doğru bir akıntı var ama bir set çekmişler. Çöpleri tutuyorlar. Su akmaya devam ediyor. Belirli bir aralık da var sanırım o plastiklerde. Su yavaş yavaş akmaya devam ediyor. Ama çöpü de tutuyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük camisine geldik arkadaşlar. Mescid İstiklal. Şöyle logosunu da koymuşlar. Mescid İstiklal yazmışlar duvara. Önünde bayağı bir kalabalık var. Şu Endonezya'nın en sevilen sokak lezzetlerinden biri arkadaşlar. Bu bir köfte. Bunu bir köfte olarak düşünün. Bunun içinde de su var.
çorba şeklinde yapıyorlar. Böyle sulu köfte gibi diyebilirim aslında. Yani bizdeki sulu köfteye aslında tekabül ediyor. Buranın önünde bayağı bir tezgah açmışlar arkadaşlar. İnsanlar ekmeğini kazanıyorlar. Su satıyor, kahve satıyor, çay satıyor. Sıcak suları var aynı zamanda. Noodle da satıyorlar. Böyle sigara vesaire satıyorlar. Şimdi caminin girişi buradan. Birazdan gireceğiz ama şurayı bir göstermek istiyorum. Abimiz burada tesbih satıyor. Çocuk kıyafeti satan ablamız var. Burada taksiler de bekliyor. Dilerseniz böyle taksi de kullanabilirsiniz ama tuktuklar da var. Şöyle tuktukları da göstereyim sizlere. Yol kenarına diziliyorlar. Tuktuklar ve şöyle motorlar arkadaşlar, mototaksiler daha doğrusu. Sizin trafikte bir yerden bir yere çok kolay ve hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Bu tuktuklarla pazarlık yapabilirsiniz. Ben hiç daha önceden bilmediğim için fiyatları nedir bilmiyorum. Genelde Grab'den mototaksi çağırıyorum. İşte 1-2 dolara bir yere rahatlıkla ulaşıyoruz arkadaşlar. Daha hızlı oluyor. Camiden çıktım şimdi. Bayağı ilginç bir tasarımı, mimarisi var. Söylemem gerekiyor bunu. Oldukça büyük bir cami. Yaklaşık 200 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyormuş burada. 1978 yılında tamamlanmış. Modern bir cami diyebiliriz aslında. Beklediğimden çok daha büyüktü ama içerisi. Değişik bir tasarımı vardı. Belli açılardan güzel de gözüküyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Ama genel itibariyle ben o eski klasik tarzdaki camileri, o mimariyi daha çok seviyorum. Hemen İstiklal Camii'nin karşısında da Endonezya Katedrali var. Yani iki ayrı dine mensup ibadethane hemen karşılıklı. Buradan girebiliyorsunuz içeri. Yani ziyaret etmek isterseniz burası 5. kapı olması lazım. Buradan içeriye girebiliyorsunuz. Burada karşıdan karşıya geçmek sıkıntı. Yol almanız gerekiyor. Yaya geçidinde de durmuyorlar. Hiçbir yerde durmuyorlar. Mecbur yola atlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yaya geçidine gidiyorum. Aynı şekilde yola atlıyorum. Buradan da aynı şekilde geçiyorum. O yüzden diyor ki insan, ya gitme yaya geçidine. Herkes buradan geçiyor zaten. Bir şekilde yol isteyip geçiyorsunuz yani karşıya. Yeşil ışıkta bile durmuyorlar ya. Yeşil ışıkta, yayaya yanan yeşil ışıkta bile durmuyorlar. Böyle el edeceğiz, geçeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Burada mototaksici abilerimiz duruyor. Motorlarını çekmişler, dinleniyorlar. Onların kim olduğunu anlarsınız zaten, yani mototaksicileri. Yeşil bir ceket giyiyorlar ya da sivit giyiyorlar. Kasklarında da yeşil renkler oluyor. Çünkü uygulamanın rengi yeşil, o yüzden. Ama dikkat edin, yani size kask veriyor ama yine de dikkatli olun, sıkı tutunun. Her türlü riske hazırlıklı olun. Chinatown, Jakarta. Biliyorsunuz Asya'daki hemen hemen her ülkede bir Chinatown vardır. Çünkü bir Çinli göçmen nüfusu oluyor. Burada da bir Çinli göçmen nüfusu var. O yüzden kendi mahallelerini kurmuşlar. Kültürlerini yaşatıyorlar. Burada iş yapıyorlar. O yüzden gelip gezmek keyifli oluyor Chinatown'ları. Endonezya'da da kızartılmış şeyleri çok seviyorlar arkadaşlar. Yani tavuk olsun. Bu biraz daha farklı bir şeye benziyor. Belki balıktır, belki hamur tavuk ya da hamur balık karışımı bir şeydir, bilmiyorum. Kızartılmış şeyleri çok seviyorlar. Böyle sokakta bir sürü tezgah görürsünüz. Aa, burada muz kızartıyor. Burada muz kızartıyor. Doğru, muz kızartması da olabilir o. Bayağı seviyorlar. Yani Bangladeş'ten sonra şu yağ bana tertemiz geliyor. Orada simsiyahtı ya. Attığı ürün gözükmüyordu. Burada tertemiz gözüküyor. Hello. What is this? What is this? This is cassava and in brown sugar. Brown sugar. Ah, okay. Can I take one? One. Burada hazırlıyorlar. Bunun içinde kıyma var. Acı biber koyuyorlar, kıyma koyuyorlar. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında burada kızartıyorlar, yiyorlar. Bir tadına bakalım. Kıymalı hamur. Bayağı acı. İçine biber koyuyorlar ya. Güzelmiş abi bu. Bayağı güzelmiş. Çıtır hamur, içerisinde soğanlı, hafif sebzeli, böyle belli başlı yeşil sebzeleri kıymışlar. İnce kıymışlar, karıştırmışlar. Bizdeki börek içi gibi düşünebilirsiniz. Bir de acı biber koyuyorlar. Bayağı acı ama lezzetli, sevdim. Endonezya'nın para birimi Endonezya rupisi arkadaşlar. Günümüz kuruyla 1 Türk lirası aşağı yukarı 400 rupi. O sıklıkla değişiyordur. 1 Amerikan doları da 16.500 rupi yapıyor. Şöyle elimdeki paraları sizlere göstereyim. Mesela bu 100.000 rupi. 50.000 rupi var, 20.000 rupi var. Şu an onlar bende yok. Bu 10.000 rupi. Biraz önce mesela ben bir atıştırmalık aldım ya, onu 5.000 rupiye aldım ben. Yani 12-13 TL civarı bir şey yapıyor. Bu da 2.000 rupi. Sanırım
1000 rupi de var ve bozuk paralar var. 500 rupi, 100 rupi vesaire gibisinden bozuk paralar da var. Ülkenin para birimi rupi arkadaşlar. Endonezya gelişmekte olan ülkeler kategorisinde sayılıyor. Petrolü var, doğalgazı var, palm yağı var, kömür, altın ve nikel madenleri var arkadaşlar. Yani yeraltı kaynakları olarak zengin bir ülke olarak adlandırılıyor Endonezya. Bunun yanı sıra tarım da gelişmiş durumda. Ağırlıklı olarak pirinç, kahve, kauçuk ve kakao görüyoruz. Bunların yanında tabii bir de çay üretimi de var. Bunu da ekleyebiliriz. Yani tarım ve sanayileşme olarak, yeraltı madenleri olarak gelişmekte olan bir ülke sınıfına sokuluyor Endonezya. Tabii ki turizmi de es geçmemek lazım. Burası dünyanın en turistik ülkelerinden bir tanesi. Yani Bali tek başına turizmi sırtlıyor bile olabilir. Şimdi buranın asgari ücretini ben birazcık araştırdım. Bu arada kişi başına düşen milli gelir yıllık 5500 dolarmış. Asgari ücreti araştırdığımda 5 milyon Endonezya rupisi aylık kazanıyormuş insanlar ortalama olarak. Yani bu internetteki birkaç siteden aldığım rakam idi. Onu söylüyorum ben sizlere. Bu rakamda ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 300 dolar civarı bir şey yapıyor. Ama burada kiraları araştırdığım zaman 4 milyon rupi civarında olduğunu gördüm. Yani maaşların çok büyük bir kısmı kiraya gidiyor anladığım kadarıyla. Tabii burada yaşayan biri varsa bizi daha net bir şekilde bilgilendirir. Sonuçta internette okuduklarımız doğru olmuyor. Bazen değişmiş oluyor vesaire. Burada yaşayan biri varsa bizi bilgilendirirse çok sevinirim. İnsanlar özellikle Jakarta'ya geldiklerinde hello. Burası büyük şehir. Yaşam mücadelesi bayağı çetin geçiyor burada. Gecekondular oluşturuyorlar. Oralarda kalıyorlar arkadaşlar. Yani şehrin hemen hemen yarısı gecekondu mahallesinden oluşuyormuş. Burada yaşam oldukça zor. Dünyanın en büyük ikinci metropolü. O yüzden gecekondularda biraz daha böyle uygun fiyata yaşıyorlar ama daha kötü koşullarda yaşıyorlar. Onu da söylemekte fayda var. Kanka nasıl buldun pazarı? Chinatown gibi değil aslında. Çok Chinatown'u hissettirmiyor ama Evet. adı Chinatown. Birkaç Chinatown'u andıran süsler var. Bir normal bir pazar ya. Ben biraz da ama Çin'i anımsatacak şeylerin çok olmasını beklerdim. Evet, sadece girişte şey O vardı. kadar var. Kapı Başka vardı hiçbir şey o yok. kadar. Evet. Şunun ne olduğunu çok merak ettim. Bu Yani evet benim de ve dikkatimi çekti ama Buzun içinde bekletiyorlar ama ne olduğuna dair bir fikrim yok. bunu bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben de hiç araştırırken de görmedim öyle bir şey. İlk defa denk geldim. Kediler çok zayıf ya burada. Bayağı zayıf. Lan kahve buradaydı değil mi ya? O, evet, Neydi o adı? Bir şey. Bir Mis hayvanın, kedisinin, bir mis kahvesi. kedisinin o kediye aynen kahve çekirdeğini yediriyorlar. O işte midesinde fermente oluyor, bir şeyler oluyor. Sonra dışkılıyor. Onu alıp kahve yapıyorlar. Dünyanın en pahalı kahvesi. Burada evet. Sen Bali'de, içmiştin. Bali'de çok yaygın. Sen içmiştin, Yani nasıl? Çok kahvelik bir adam değilim ben. Yani kahvede çok iyi falan diyebilecek bir kahve seviyorum ama çok tüketmediğim için arasındaki farkı çok söyleyemem. Ama fena değildi, güzeldi ama ben şöyle içtim. Gerçekten biraz katkı sağladık. Onun turları yapılıyor böyle. Hayvanların dışkılı bekliyorsun. O tarz yere gitmedim. Siz de çok tercih etmeyin. Bir yerde alıp içtim. Gerçi gene destek olmuş olduk ama gene en azından öyle bir tura katılmadım diye kendimi rahatlatıyorum şu an. O hayvanları mı izliyorlar turda? Hayvanın bildiğin dışkılamasını bekliyorlar. Yani Allah Allah. bir kafesin içinde tutuyorlar hayvanı. O şekilde yapıyorlar aslında onu yani. Çünkü hayvanı salmıyor aslında. Evet, o kötü ya. Evet, Evet, salsa evet, doğru. salmıyor. Doğru, bir yerde bekletmesi lazım. Bagian dalamnya di cup di dalam juga ada. Köprü altında abimiz bir şeyler satıyor. Yüzük satıyor. Baksanıza tesbih vesaire var. Ha, elinde de ilginç bir bıçağı var. How are you? Good? Good. Baksanıza çok ilginç şeyler var ya. Yüzükler. Burada köprü altında ekmek parası satıyorlar. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Okay. Bu çok ilginçmiş ya. Bu ne acaba? China. He. Bunu büyük ihtimalle kadınlar bazen saçını topluyor da araya çubuk gibi sokuyor ya, ona benziyor ama o metal, o da sokulmaz herhalde. Thank you. Terimakasi. Terimakasi. Burada hippie yaşamı diyebiliriz bir noktada. Köprü altlarında hayatlarını sürdürüyorlar arkadaşlar. Hello, how are you? Come from Türkiye. Turkey. Turkey, huh? You like Indonesia? Yes, Indonesia is nice. People are very nice. Very kind. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Çok yoksul yaşamlar var arkadaşlar. Yani sokakta yaşayan, dilencilik yapan, sokakta bir şeyler satıp para kazanmaya çalışan bayağı yoksul bir kesim var Endonezya'da. Ne yazık ki öyle.
Dediğim gibi yani burası büyük şehir, bir de mücadelesi bir başka oluyor. Daha bir zorlu oluyor. Çok fazla kişiyle rekabete girmeniz gerekiyor. Durum böyle olunca farklı yaşamları da görebiliyorsunuz yani. Bayağı bir yoksul kesimi de görebiliyorsunuz. Herkese hayat maalesef gülmüyor. Burada abimiz para bozuyor arkadaşlar. Bakın 1000'lik. Burada 2000'lik var. 5000'lik. 10.000'lik. Burada bozuk paralar var. İlk defa gördüm sokakta para bozan. Normalde money changer yazan döviz ofisleri var burada. Google'a öyle yazmanız gerekiyor döviz ofisi bulmanız için. Oralarda para bozuyorsunuz. ATM'lerden de belki çekebilirsiniz ama ben onu denemedim. Nakit bozdum. Güney Amerika'yı gezerken trafik lambalarında performans sergileyip para kazanan gençler oluyordu, hatırlıyorsunuz değil mi? Bazen orta yaşlı insanlar görüyorduk. Bu kardeşimiz de trafik ışıklarında bir kostüm kıyafet giyiyor, danslar yapıyor, o şekilde para toplamaya çalışıyor, bahşiş toplamaya çalışıyor. Arjantinliler bunu çok fazla yapıyordu benim gördüğüm kadarıyla seyahatlerimde. Burada da o kültür var. Endonezya'da da o kültür var. Kostüm giyiyorlar, böyle bazı performanslar sergiliyorlar ve araçlardan bahşiş toplamaya çalışıyorlar. Şehrin tarihi sokaklarına geldik arkadaşlar. Burası Kota Tua olarak geçiyor. Şehrin Old Town yani eski şehir kısmı. Eski yerleşim kısmı. Endonezya'nın tarihine birazcık baktığımız zaman Hint ve Budist imparatorlukları 7 ile 13. yüzyılda bu topraklarda hüküm sürmüşler. Onlar çıkıyor karşımıza. Daha sonrasında sömürgeler çıkıyor. Ama bu sömürgelerin arasında bir ülke var ki kötü travmalar bırakmış Endonezya'ya. Hollandalılar. Doğu Hollanda ticaret şirketi sanırım. Onun aracılığıyla buraları, bu toprakları sömürmüş arkadaşlar. Buradaki zenginlikleri almış, kendi ülkesine götürmüş, buradaki ticareti baltalamış, kendi yararına kullanmış. Köylülerin ürünlerini çok ucuza almış, onları başka yere satmalarını engellemiş. Sadece demiş ki bize satabilirsiniz ve bunu çok ucuz paraya yapmış. Yani sömürmüş arkadaşlar ve katliamlar yapmış burada, kan dökmüş. 300 küsür sene falan bu toprakları sömürmüş Hollanda. Sonrasında tabii Endonezya bağımsızlığını kazanıyor. Hollandalılar burayı tekrardan sömürge haline getirmek istiyorlar. Bir 4 sene bağımsızlık mücadelesi veriyor. O bağımsızlığını ilan ettikten sonra bir 4 sene daha savaş mücadele veriyor Endonezya. En sonunda bugünkü Endonezya bağımsız devleti kuruluyor ve devam ediyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu anda biz bu topraklarda geziyoruz. Bağımsız Endonezya devletinde geziyoruz. Dediğim gibi bir adalar devleti burası. Oldukça fazla ada var ve birçoğunda da yaşam var. Yani yarısına yakını daha doğrusu bir yaşam sürüyor insanlar adalarda. Biz de geldik başkentiyle Jakarta'yla turumuza başladık arkadaşlar. Videoyu da bu tarihi sokaklarda bitirmek istiyorum. Bu ufak tarihi bilgiyi verdikten sonra. Çok da fazla uzatmanın anlamı yok. Bir sonraki videolarda Jakarta'nın farklı yönlerini sizlere göstermek istiyorum. Umarım keyif aldınız. Sıcak bir havaydı, enerjimi sizlere geçirmek istedim, uğraştım. Gerçekten yoruyor. Ciddi anlamda seyahat etmek zaten yorucu. Ama sıcak havada seyahat etmek biraz daha yorucu oluyor. Ben de enerjimi diri tutmaya çalışıyorum. Düşüyorum, topluyorum ama doğaldır böyle şeyler. Umarım dediğim gibi keyifle izlediğiniz videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın dostlar. Adios amigos.